1991 yılında Ukrayna'da Novaya köyü yakınlarında gezintiye çıkan bir çift ilginç bir durumla karşılaştı. Çift yürüdükleri sırada bir köpek sürüsü gördü. Sürüde köpeklerin arasında çıplak vaziyette bir kız çocuğu gördüklerine dair ifade verdiler. Ayrıca gördükleri kız havlıyor, köpekler gibi dört ayak üstünde koşuyor ve yine aynı köpekler gibi uluyordu. Ekipler hemen olay yerine intikal edip bahsedilen kızı aramaya başladı. Oksana Malaya'nın halkının tabiriyle köpek kızın ilginç ve üzücü hikayesi sizlerle. Oksana 1983'te Ukrayna'nın Novaya köyünün yakınlarında derme çatma bir çiftlikte dünyaya gözlerini açtı. Onu dünyaya getiren anne ve babası tamamen umursamaz bir tipti. Alkol ve keyif verici maddelerin etkisiyle her gün kendinden geçen ebeveynlerinin arasında dünyaya sağlıklı olarak gelmesi bile tamamen şans eseriydi. Ama kaynaklara göre Oksana dünyaya gayet sağlıklı ve sorunsuz olarak gelmişti. Fakir ve umursamaz ailesinin çiftliğinde hayatını sürdüren bebek 3 yaşına geldiğinde ağladığı için alkolik anne ve babası tarafından umarsızca sokağa atıldı. Zaten insanlardan uzak kırsal bir bölgede yaşıyorlardı ve bu kız çocuğunu maalesef kimse görüp sahip çıkamadı. Oksana'nın dünyadaki en büyük şanssızlığı gerçekten ailesiydi. Çünkü gece dışarı atıldığında evin kırsalda olması sebebiyle birçok vahşi hayvan ona zarar verebilir, soğukta donabilirdi. Fakat bunların hiçbiri yaşanmadı. 3 yaşındaki kız sürünerek ve tahmin edildiği üzere içgüdüsel sebeplerden en yakındaki sese ve harekete doğru ilerledi. Çiftlik evinin yakınlarındaki bir köpek sürüsüne doğru ilerliyordu. Ufacık bir bebek ne kadar tehlikede olabilirse Oksana o kadar tehlikeli bir halde dışarıda kalmıştı. Ve tüm bunlar olurken bu bebeğin anne babası sarhoş ve umursamaz bir şekilde keyiflerine devam ediyordu. Oksana sürünerek köpek sürüsünün yanına kadar gitti. Kırsaldaki köpekler genelde az insanla karşılaştıkları için daha vahşi ve saldırgan olur ama dediğim gibi Oksana'nın şanssızlığı ailesiyle sınırlıydı ve onun dışındaki durumların çoğu bebeğin lehine ilerledi. Köpekler Oksana'ya hiçbir şey yapmadı. Aksine onu sürülerine dahil ederek korumaya aldılar. Oksana artık Novaya köyünün kırsalındaki köpek sürüsünün bir ferdi olmuştu. Köpekler ne yerse onu yiyor, yağmur suyu gibi bulabildiği su kaynaklarında susuzluğunu gideriyordu. Aslında çiğ et gibi gıdalar içinde bulundurdukları yüzlerce canlı bakteri ve mikropla insan vücuduna ciddi zararlar verebilecekken bunların hiçbir şans eseri Oksana'nın başına gelmedi. Sürüsüyle birlikte çiğ et yedi, havlamayı, dört ayak üstünde yürümeyi ve koşmayı öğrendi. Nasıl iletişim kurabildiği konusu ise tam bir muamma. 3 yaşında bir bebek olarak az da olsa insanlarla iletişim kurmayı biliyordu. Ama söz konusu köpekler olunca bunun üstünden tamamen içgüdüsel gelmişti. Az sonra anlatacağım üzere 30 yaşına geldiğinde ve ona nasıl iletişim kurabildiği sorulduğunda sadece göz göze gelmemiz yetiyordu cevabını verecekti. Oksana bir köpek gibi uyudu. Onlar uluduğunda uludu, havladıklarında o da havladı. Köpeklerle geçirdiği onca zamandan sonra hayatında artık insan olmaya dair hiçbir şey kalmamıştı. O artık gerçekten bir köpek olmuştu. Ve bu durum tam 5 yıl sürdü. Bu süreçte ailesi Oksana'yı aramaya bile tenezzül etmedi. Zaten Oksana'yı evden atmalarının ardından geçen 1-2 yıl içinde yaşadıkları derme çatma çiftliği boşaltıp gitmişlerdi bile. Geçen 5 yılın ardından sonunda küçük kızı birileri fark etti. Kırsalda uzakta da olsa yaşayan insanlar tarafından fark edildiğinde ilk başta büyülü olduğu düşünüldü. Haksız da sayılmazlardı. Şöyle düşünün. Kırsalda gezinirken dört ayak üzerinde koşturan, hırlayan, uluyup havlayan, çırılçıplak bedeniyle kendini yalayarak temizleyen bir insan görseydiniz ne düşünürdünüz? İşte büyü ya da cadı hikayeleri gibi şeytani düşünceler ilk akla gelen olmuştu. Fakat neyse ki kızı fark edenlerden biri yetkililere haber vermeyi akıl etti. 1991 yılında Oksana 8 yaşındayken yetkililer tarafından zor da olsa yakalandı ve hastaneye götürüldü. Hatta götürülmeye çalışıldığı sırada havlayıp hırlayarak kendini götürenlere engel olmaya bile çalıştı. Hastanede gerekli kontroller yapılmaya başlanıldı. Küçük kızın büyüme ve gelişme çağında bir köpek gibi hareket etmesinden ötürü kemik ve kas gelişiminde farklılıklar görülüyordu. Özellikle dizinin bir kısmı normale göre oldukça sert ve nasırlı yapıdaydı. El bileklerini bükerek koşup yürüdüğü için de bu eklemleri normal insanlara göre çok daha esnek bir yapıya kavuşmuştu. Ama fiziksel olarak geri dönüşü olmayan bir durum gözükmüyordu. Asıl büyük sorun Oksana'nın psikolojisiyle ilgiliydi. Vakayla alakalı belgelere bakacak olursak, dönemin yetkilileri incelemeler sırasında fazlaca ihmalkar davranmışlardı.
Bu hadisenin gerek toplumda gerekse ulusal çapta duyulması çok fazla tepkiye neden olacağından olayı detaylıca belgelendirmeden o taşlarından kapattılar. Günümüze kadar gelen çoğu bilgi olay şahitleri ve görgü tanıklarının sözlü ifadeleriyle aydınlandı. Oksana 3 yaşında alkolik ailesi tarafından sokağa atıldığında az da olsa konuşmayı biliyordu. Fakat 5 yıl sonra 1991'de sürüsünün yanında bulunduğunda insan dilini konuşmayı tamamen unutmuştu. Nispeten kolay geçen fiziksel tedavinin ardından asıl zorlu süreç olan yoğun bir zihinsel tedavi süreci için gözlem altına alındı. En önemli kısım olan iletişim kurma sorununu çözmek adına doktorlar konuşma terapisine başladı. Bir sorun olduğunda ya da canı yandığında küçük kız insanlar gibi tepki vermiyor, köpekler gibi inleyip hırlıyor yahut havlıyordu. Bir şey yapılması istendiğinde sorgulama yetisi yoktu. Söylenen şeyi emir gibi algılayıp ona göre hareket ediyordu. Haftalar süren terapi sonrası büyük yol kat eden doktorlar, Oksana ile normale yakın iletişim kurabilir hale geldi. Bu toparlanmanın en önemli noktası 3 yaşındayken insan dilini biliyor oluşuydu. Fakat buna rağmen Oksana konuşurken hiçbir zaman ses tonunu değiştirmiyordu. Sabit bir tonda, duraksamadan yalnızca söylemek istediği şeyi söylüyordu. Bu sırada yetkililer de ilginç vakanın mimarını, yani küçük kızın ailesini aramaya koyuldular. Yetkililer aramalarda bir sonuca varamadı ve Oksana'nın velayeti devlete geçti. Tedavi ve terapilerin ardından yine Ukrayna kırsalında zihinsel engelli çocukların özel eğitim aldığı bir yurda yerleştirildi. Oksana'nın yerleştirildiği yurtta gerek sosyal gerekse davranışsal eğitimleri yıllarca devam etti. Bu süreçte televizyonun gözü de sürekli genç kadının üstündeydi. Günümüzde 39 yaşında olan Oksana Malaya, yıllarca süren tedavi ve çalışmalara rağmen bir çocuğun sosyal becerilerini gerçekleştirebileceği seviyeye kadar gelebildi. Doktorlarının aktardığına göre yapılan çalışmalar ve eğitimler doğrultusunda Oksana'nın tamamen iyileşmesi ve toplum nezdinde normal bir insan olarak görülmesi artık mümkün değil. Fakat yaşadıklarının farkında olan kadın ona köpek kadın veya vahşi kız diye seslenildiğinde üzüldüğünü belirtmiş. Onunla yakından ilgilenen Doktor Frey'in anlatımlarına göre aslında beklediğinden daha insani bir yaklaşım sergilemiş Oksana. Fena olmayan mizah anlayışına sahipmiş ve ilgi odağı olmaktan oldukça hoşlanır bir hale gelmiş. Aslında bu durum geçmişi düşünüldüğünde zihinsel düzeyde oldukça iyi bir seviyeye işaret ediyor. Ama farklı ve belirgin özellikleri hiçbir zaman düzelemiyor. Yürürken daha maskülen, erkek gibi yürüyor ve oldukça sert ve kaba kuvvet içeren şakalar yapmayı tercih ediyor. Birden 10'a kadar sayabilse de toplama çıkartmayı öğrenemiyor ve adını doğru heceleyemiyormuş. Oldukça yoğun bir öğrenme güçlüğüne sahip olduğu için bize çok basit gibi görünen bir bilgi demeci bile Oksana'nın beyninde yer edinemiyor maalesef. Ancak en önemlisi büyüdüğü yurtta ona dik yürümesi, konuşması ve yemek yemesi öğretilebilmişti. Nitekim ilerleyen yaşlarda bu tarz günlük yaşam rutinlerini edinmek insanlar için çok daha zor bir hale gelebiliyor. Oksana'nın en büyük hayallerinden birisi onu terk edip giden ailesine ulaşmaktı, fakat bu hiçbir zaman olmadı. Günümüzde Odessa'nın kırsalında devlet koruması altında bir çiftlikte hayatını sürdürüyor. Orada çiftlik hayvanlarıyla vakit geçirse de hiçbir zaman normal topluma karışacak kadar iyi olamadı. Ama her zaman ona normal bir insan gibi davranılmasını talep etti. Bakıcıları onun her zaman kirli ve ilkel olduğunu söylese de size güzel bir haber vereyim. Bizim kızın yine o çiftlikte yaşayan bir de erkek arkadaşı varmış. Mutlu bir ilişkisi olan ve hayvanlarıyla vakit geçiren Oksana'nın herhangi bir kayda geçen zarar verme ya da taşkınlık durumu söz konusu değil. Tabii bakıcılarının söylediğine göre bir şeye çok sinirlendiğinde hala ormanın derinliklerine gidip rahatlamayı tercih ediyormuş. Yani huylu oyundan gerçekten vazgeçemiyor. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Anlattığım gibi bir ihmalin insan hayatında nelere yol açabildiğinin çok güzel bir örneğiydi Oksana'nın yaşadıkları. Biliyorsunuz sizin düşünceleriniz çok önemli. Yorumlara bekliyorum. Tabii siz videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki videoya dek iyi olun.